Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yolculuğumuzun bu durağında sizlere İrlanda'da kurulan Sovyet yönetimlerinden bahsedeceğim. Evet, kulağınıza garip gelebilir. Sovyetler ve İrlanda ne alaka diyebilirsiniz. Ancak gerçekten de İrlanda'da Sovyet tipi işçi yönetimleri vardı. Aslında Ekim devrimi sonrasında dünyanın pek çok yerinde irili ufaklı yerel Sovyet Cumhuriyetlerinin kurulması için girişimler olmuştu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki belirsiz süreçlerde işçiler kendi iktidarlarını kurmak için sayısız bölgede silahlanıp yeni yönetimler kurmaya başlamıştı. Hatta benzerlerinden örnek verecek olursak bunlardan birisi de Anadolu topraklarında kurulan Erzincan Sovyeti örneğiydi. Erzincan Sovyeti ile ilgili sizlere bir belgesel video hazırlamıştım. Dileyenler sağ üstteki linkten o videomuza ulaşabilir. Buna benzer Sovyet yönetimleri dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkmaya başlamıştı ve işte bunlardan biri de İrlanda'da ortaya çıkan Sovyet yönetimleriydi. Bu videoda sizlere 1919-1923 yılları arasındaki İrlanda İç Savaşı sırasında ortaya çıkan İrlanda Sovyetleri hakkında bilgiler vermek istedim. İrlanda deneyimindeki Sovyet ifadesi günümüzdeki anlamıyla merkezi bir devlet yapılanmasını değil, yerel anlamda alttan örgütlenen işçi konseylerini ifade eder. Bilindiği üzere Sovyet kelimesi anlam itibariyle konsey anlamına geldiği için İrlanda Sovyetleri tam da bu anlamı karşılamaktaydı. Şimdi gelin İrlanda Sovyetlerinin tarihsel süreçleri nasıl ilerlemiş hep birlikte bir göz atalım. Britanya hükümetine karşı yürütülen ve 1919'da başlayan İrlanda Bağımsızlık Savaşı'nın sırasında İrlanda'daki işçi hareketi daha önce 1913 Dublin Lockout'unu tecrübe etmiş bir durumdaydı. Ve ardından 1917'de Rusya'da gerçekleşen Bolşevik devrimi İrlanda işçilerini de derinden etkilemişti. Rusya'daki devrimden ilham alan ve Avrupa'da da devrimci güçlerin yükseldiğini gören İrlandalı işçiler bu tarihsel rüzgarla birlikte kendi işçi iktidarlarını kurmak için mücadele etmişlerdir. Sovyetler, Bavyera, Bremen, Ukrayna, Macaristan gibi birçok yerde işçi yönetimleri kurulmaya başlanmıştı. Avrupa'daki bu devrimci eğilimler İrlanda'da da yayılmaya başladı ve özü itibariyle muhafazakar olan İrlanda Cumhuriyet Ordusu İrlanda üzerindeki İngiliz egemenliğine son vermeye çalışırken aynı zamanda sosyalist bir devrim mücadelesinin de ortasında kalmıştı. Ocak 1919'da Monaghan Akıl Hastanesi'nde çalışan işçilerin daha iyi çalışma koşulları istedikleri için düzenledikleri grev devam ederken bir sendika organizatörü ve aynı zamanda İrlanda Cumhuriyet Ordusu komutanı olan Peter O'Donnell liderliğindeki grup işçilere kendi yönetimlerini kurmalarının şart olduğunu belirtti ve işçiler öneriyi kabul ederek 29 Ocak 1919'da ilk İrlanda Sovyet yönetiminin kuruluşunu ilan ettiler. İşçilerin şikayetleri arasında haftada 93 saat çalışmaya zorlandıkları ve vardiyalar arasında tesisten ayrılmalarına izin verilmemesi gibi durumlar vardı. İlk İrlanda Sovyeti ilan edildiğinde binanın üzerinde kızıl bayrak dalgalandırıldı. Buna karşılık olarak hükümet işçileri binadan çıkarmak için polisler gönderdi ancak işçiler içeride barikatlar kurdular ve direnmeye başladılar. Uzun süren mücadele sonunda işçiler haftada 56 saatlik bir çalışma süresi elde ettiler ve ayrıca maaş artışı da kazandılar. İç savaş halen devam etmekteydi ve devrimci durum halen güncelliğini korumaktaydı. Bu işçi grevinden yaklaşık 2,5 ay sonra 14 Nisan 1919'da Limerick şehrinde bir Sovyet yönetimi daha ilan edildi. Bu yönetim İrlanda'da ilan edilen Sovyetlerin en büyüğü ve en ses getiren olmuştur. Limerick Sovyeti 14 Nisan'dan 27 Nisan'a kadar tam 13 gün şehri idare etmiştir. İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun şehir içindeki faaliyetleri sebebiyle hükümet ve polis devrimcilerin daha fazla etkin olmasını engellemek amacıyla şehri dışarıdan izole etmeye başladı. Polisler bu izole uygulamasını aşırı sert bir şekilde uyguluyorlardı ve bu nedenle şehir sakinlerinin de tepkisini almışlardı. Şehir içinde sendikacılar tarafından bir grev komitesi oluşturuldu ve İngiliz askeri işgaline karşı genel grev ilan ettiler.
Limerick Sovyeti'nin devam ettiği 2 hafta boyunca tüm İngiliz birlikleri boykot edildi ve özel grev komitesi şehrin kendi paralarının basılmasını, gıda fiyatlarının kontrol edilmesini ve gazetelerin yayınlanmasını organize etmiştir. Limerick şehrindeki Sovyet'in en fazla katılımcıya sahip olması nedeniyle ilan edilen en önemli Sovyet. Bu Sovyet'ten sonra da çok sayıda Sovyet yönetimi kurulmaya devam etti. Bu kapsamda yeni devrimci mücadele Mayıs 1920'de Limerick'e bağlı Knocklong köyünde başladı. 15 Mayıs 1920'de Knocklong köyün yakınlarında bulunan Cleve ailesine ait krema fabrikalarında çalışan işçiler fabrikaları ele geçirmeye başladılar. Cleve ailesi yaklaşık 5000 çiftçiye ve İrlanda genelinde süt ürünleriyle ilgili endüstrilerde 3000'den fazla işçinin çalıştıran dönemin önemli bir sermaye işletmecisiydi. Bu aile 1. Dünya Savaşı'nın sırasında Limerick'te yaşayan insanların İngiliz ordusuna yazılmaları için yoğun çabalar sarf etmişti. Bunu kişisel çıkarları için yapıyorlardı çünkü Cleve ailesi de İngiliz ordusuna yiyecek tedarik ederek savaştan kar elde ediyordu. Nitekim 1918'in sonunda bu desteklerin nedeniyle yaklaşık 1 milyon pound kar elde etmişlerdi. Cleve ailesinin İngiliz hükümetine verdiği destek, İrlanda'daki devrimci hareketler sırasında halkın onlara öfke duymasına neden olmuştu. Bu aile aynı zamanda İrlanda'daki en düşük maaşlı işçinin çalıştıran aile şirketi olarak ün yapmıştı. İşçilerin Cleve ailesiyle yaşadıkları bir anlaşmazlığın ardından İrlanda Ulaştırma ve Genel İşçin Sendikası'na bağlı işçiler yerel bir fabrikaya el koydu ve işletmeyi Cleve ailesinden bağımsız olarak yönetmeye başladılar. Ana binanın üzerinde yine kızıl bir bayrak dalgalanıyordu ve Knocklong Sovyet Kremahanesi pankart asıldı. Kremahanelerde çalışmalar her zamanki gibi devam etti ancak Cleve ailesi fabrikanın kontrolünü ve gelirini yeniden ele geçirmek için işçilerle pazarlık yapmak zorunda kaldı. 5 günlük işgalin ardından işçiler ücret artışı, haftada 48 saat çalışma süresi, yılda 14 gün tatil ve çalışma alanlarındaki havalandırma sistemlerinin iyileştirilmesi kazanımlarını elde ettiler. İlan edilen tüm işçi yönetimleri yani Sovyetler, işçiler adına son derece olumlu etkiler yaratıyordu ve mülkiyet sahiplerini kendi istekleri doğrultusunda zorlayabiliyorlardı. Knocklong Sovyeti'nin elde ettiği başarı, Cleve ailesinin sahip olduğu diğer tesislerde de daha fazla greve yol açtı. Bunun üzerine Cleve ailesi misilleme yapmaya girişti ve İngiliz mühimmatlarının taşınmasına karşı yapılan bir genel grevin ülkeye zarar verdiğini gerekçe göstererek Knocklong'daki işçileri işten çıkarmaya çalıştı. Ancak bu plan grev komitesinin kurulmasıyla boşa çıkarıldı. Bu süreçte iç savaştaki katliamlarıyla tanınan İngiliz ordusuna bağlı Black and Tans adlı birlik Knocklong'a geldi ve işçilerin grevde olduğu krema fabrikasını yaktı ve bu yöntemle isyanı bastırmaya girişti. Yeni bir Sovyet yönetimi de Nisan 1920'de Waterford şehrinde ortaya çıktı. Bu işçin yönetimi açlık grevindeki cumhuriyetçilerin tutuklanmasına karşın yapılan ulusal genel grev sırasında varlığını sürdürdü. İşçiler genel grev ve izin sistemini yürürlüğe koydu. Ardından genel grevin amacına ulaştığı ve İngiliz hükümetinin talebe boyun eğdiği haberi geldi. Bu zaferin ardından binlerce kişi İrlanda Ulusal Marşı'nı ve İrlanda devrimci şarkılarından olan Kızıl Bayrak şarkısını söyleyerek belediye binasına doğru akın etti. Ardından Waterford Sovyeti kendini sessizce feshetti. Bunun sebebi milliyetçilerin grev liderlerinin Bolşevik olduğu propagandasını yapması ve bu Sovyetlerin sınıf savaşın teziyle hareket etmemesiydi. Bu işçin yönetimi hiçbir şekilde toplumsal düzeni değiştirmeye çalışmadı ve grevin sona ermesiyle düzen eski haline döndü. Grevin öncülerinden olan İrlanda İşçin Partisi de benzer şekilde bu konudan uzak durdu. Parti reformist bir çizgide ilerledi ve militan sosyalist taktikleri teşvik etmekten veya tartışmaktan uzak durdu. Ancak İngiliz basını bu işçin yönetimine çok daha fazla ilgi göstermişti. 27 Nisan'da Waterford'daki Sovyet hükümeti başlıklı bir makale The Guardian gazetesinde yayınlandı. Waterford'da yönetimin bir Sovyet komiseri ve 3 ortağı tarafından ele geçirildiği yazılıydı.
24 ve 28 Nisan'da İngiliz işçi gazetesi Daily Herald, Waterford'un Kızıl Muhafızları hakkında makaleler yayınladı ve belediye binası üzerinde kızıl bayrak dalgalandığını, şehirde Sovyet yönetiminin kurulduğunu ve grev sırasında şehrin tartışmasız bir şekilde bir işçi Sovyeti tarafından yönetildiğini yazdı. 26 Ağustos 1921'de Burire'de Clive ailesine ait fırın ve değirmenler neredeyse tüm çalışanlar tarafından işgal edildi. İşçiler işletmelere kızıl bayraklar ve Brewery Sovyet İşçileri Değirmeni yazan pankartlar astılar. Değirmenin kontrolünün artık kendilerinde olduğunu, daha önce uygulanan vurgunculuktan vazgeçtiklerini ve artık yiyecekleri daha düşük bir fiyata satacaklarını ilan ettiler. Clive ailesini müzakere masasına zorlayan sendika yetkilileri bu işçi yönetimlerinin fiyatları gerçekten düşürebileceğini, satışları ikiye katlayabileceğini ve ücretleri artırabileceğini belirttiler. Sendikalar ayrıca Çalışma Bakanlığı'yla yapılan müzakerelerde de arabuluculuk yaptı ve eğer teklifleri kabul etmezlerse bölgeye isyancı İrlanda Cumhuriyet Ordusu üyelerinin girebileceğini söyleyerek hükümeti sıkıştırdı. 1920 yılında belediye başkanı Thomas McCurtain tarafından Cork şehrinde kurulan bir komisyon, kentteki işçilerin geçim ücretlerinin ne olması gerektiğini belirlemekle görevlendirilmişti. Eylül 1920'nin sonlarına doğru bu ücretin haftada 70 şilin olması gerektiği kararı alındı. Ancak bu miktar o dönemde çoğu işçinin aldığı ücretten çok fazlaydı. Komisyon Şubat 1921'de tavsiyesini bir kez daha tekrar etti. Bunun üzerine işçi sendikası Cork limanı işçilerinin ücretinin 70 şilin yapılmasını işletmeden istedi. Liman işletmesi aylarca zaman kazanmaya çalıştı ve Haziran 1921'de açık olarak bu talebi reddetti. Görüşmeler devam etti ancak teklif Eylül 1921'de bir kez daha reddedilince buna karşılık işçiler Cork gümrük binasının kontrolünü ele geçirdi, tesise kızıl bayraklar çekildi ve 7 Eylül'de limanda işçi Sovyeti ilan edildi. Cork Limanı Sovyeti'nin haberi New York Times gibi bölgeye çok uzak gazetelerde bile yer almıştı. Muhafazakar The Irish Times, Cork Limanı Sovyeti'ni İrlanda Bolşevizminin patlaması olarak andı. Dönemin gazetelerinde Cork Limanı Sovyeti'nin ortaya çıkmasıyla birlikte İrlanda'nın bağımsızlığının kazanması durumunda milliyetçilerle sosyalistler arasında bir iç savaş çıkma olasılığının doğduğunu yazdı. Tüm bu gelişmelerin ardından baskı altında kalan işletme yönetimi ücret artışını kabul etmek zorunda kaldı ve bu tartışmaların karşısında Sovyet yönetimi kendini feshetti. 1921 ve 23 yılları arasında İrlanda'da çok sayıda Sovyet yönetimi ortaya çıkmıştır. Kuzey Cork demir yollarında, Roscommon'daki Arigna madenlerinde, Drogheda demir dökümhanesinde, Castle Connell'daki taş ocağında ve balıkçılık tesisinde, Bradford'da yerel işletmelerde, Tipperary'deki araba ve gaz fabrikasında, Rathmines'teki giyim fabrikasında, Killarney ve Ballinagorty'deki kereste fabrikalarında, Güney Tipperary'deki Barringary kömür madenlerinde ve Waterford gaz fabrikasında işçiler yönetimleri ele geçirdiler ve Sovyet yönetimleri kurmaya başladılar. İngiliz hükümeti bu işçi Sovyetlerini dağıtmak için zaman zaman kendisine karşı olmasına rağmen muhafazakar görüşte olan İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nu da kullanmıştır. İrlanda'daki genel devrimci dönem sona ererken eş zamanlı olarak Sovyetler dönemi de sona erdi. İrlanda'daki uzun süren çatışmalar, ekonomiyi ve özel işletmelerin ücret talepleri karşılamasını ve işçilerin taleplerine boyun eğerek grevleri hızla sona erdirme durumunu yavaş yavaş tüketmekteydi. Çatışma öncesindeki düşük ücretler devrimci dönemin bitmesiyle birlikte tekrar ortaya çıktı. 1921'in sonunda Clive ailesi 100.000 pound borcu olduğunu ve yıl boyunca yaklaşık 275.000 pound zarar ettiğini açıklamıştı. Elbette emeklerinin karşılığını almak için mücadele eden işçiler ve işçi yönetimleri bu söylemleri önemsemedi ve ücretler konusunda tekrar görüşmeler başladı. Ancak görüşmeler kısa sürede bozuldu. 12 Mayıs 1922'de Clive ailesi lockout ilan etti ve 3.000 çalışanını işten çıkardı. Buna karşılık işçi Sovyetleri Bruf, Atlaka, Brewery, Tankarstown, Dromin, Ballingery, Prairie,
Gyaltimur, Bansha, Klonmil, Malov ve Kerikon-Suyir'deki üretim merkezlerini ele geçirerek işçi Sovyetleri kurdular. Muhafazakar Irish Times gazetesi işçilerin bu yönetimlere el koymalarını açıkça kınadı ve bu işçilerin ne İrlanda Özgür Devleti'ne ne de İrlanda Cumhuriyeti'ne bağlılıklarının olduğunu, sadece Sovyet Rusya'ya bağlı olduklarını ilan etti. İşçi Sovyetleri için başka alanlarda da sorunlar ortaya çıktı. Örneğin Cleve ailesinin süt fabrikalarına süt tedarik eden çiftçiler bu işçilere karşı kin beslemeye başlamıştı. İrlanda Çiftçiler Birliği, Sovyetlere süt tedarik etmeyi reddetmek için bir kampanya başlattı ve üyelerinin anarşi ve devrimin bayrağı olan işçi yönetimlerine tedarik yapmasını yasaklama kararı aldı. İngiliz-İrlanda anlaşmasını destekleyenler ve karşı çıkanlar arasında patlak veren iç savaş, Munster'in anlaşma karşıtı İrlanda Cumhuriyet Ordusu güçleri için bir üs haline gelmesine ve dolayısıyla bölgenin bir savaş alanına dönüşmesine yol açtı. İşçi Sovyetleri hem anlaşma karşıtlarıyla hem de özgür devlet ordusuyla çatışmalara girdi. Ferrari Sovyeti anlaşma karşıtı taraflarla direkt çatışmaya girdi. Buradaki gaz fabrikası geri çekilen anlaşma karşıtı güçler tarafından yok edildi. Benzer şekilde yeni kurulan özgür devlet ordusu da bu Sovyetleri dağıtmaya başladı. Hem İngiliz hükümeti hem de dünyadaki diğer dış güçler tarafından yeni kurulan İrlanda Özgür Devleti'ne İrlanda'da muhafazakar bir düzenin sürdürülmesi için aşırı bir baskı uygulanmaktaydı. Sovyetler hem muhafazakar basın hem de muhafazakar politikacılar tarafından anarşinin ajanları olarak görünmeye başlanmıştı ve bu nedenle Özgür Devlet ordusunun hedefi oldu. İşçi Sovyetlerini birleştirecek daha geniş bir siyasi örgütün olmaması, Rusya'daki Sovyet yönetiminin bu bölgeye direkt yardım edememesi ve diğer yandan işçilerin kendilerini savunacak bir savaş gücü bulunmamasından kaynaklı İrlanda Sovyetleri feshedilmeye ve dağıtılmaya zorlandı. Özgür Devlet Ordusu Sovyet bulunan herhangi bir kasabaya girdiğinde liderlerini tutuklar ve kızıl bayraklar gibi işçileri simgeleyen tüm sembolleri derhal kaldırırdı. Evet dostlar, bu videoda sizlere İrlanda tarihine damgasını vurmuş Sovyetler dönemini anlatmak istedim. Umarım derlediğim bu bilgiler ilginizi çekmiştir ve videoya dair sizden bir beğeni almışızdır. İrlanda tarihi genel olarak İrlanda Cumhuriyet Ordusu özelinde incelense de yerel işçi Sovyetlerinin İrlanda tarihine katkısı son derece önemlidir. Konu hakkında sizin de eklemek istedikleriniz var mı? İrlanda tarihine ve İrlanda işçi sınıfına dair yorumlarınız varsa aşağı yazın, daha ayrıntılı bilgiler elde edelim ve hep birlikte tartışalım. Sovyet Yolculuğu kanalımızda Sovyetleri ve Dünya Sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar için de sağ üstte listeyi bırakıyorum, oradan izleyebilirsiniz. Benzer konulara dair içeriklerimize göz atmak ve bizleri takip etmek için de Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere, şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.